Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde SQL Server Management Studio üzerinden bir tablo oluşturduk ve bu tablonun içine veriler attık. Daha sonra da bu tabloyu sildik. Bu dersimizde bu SQL Server Management Studio üzerinden değil de direkt SQL komutlarıyla nasıl bir tablo oluşturulur ve bu tablo yine SQL komutlarıyla bu tabloyu nasıl sileriz? Arayüzü kullanmadan, manuel olarak değil, otomatik bu işlemleri nasıl yaparız? Otomatize nasıl edilir? Bu işlemler, bunları göreceğiz arkadaşlar. Hem de SQL komutlarına yavaş yavaş girmiş olacaksınız. Şimdi tablolarımın içinde daha önce oluşturduğumuz örnek tabloyu sildik bir önceki ders. Hiçbir tablo yok, boş. Yeni bir tabloyu SQL komutlarıyla nasıl oluştururuz? Öncelikle SQL yazabilmek için bir query penceresi açmamız lazım. Query penceresi açmak için bakın bu New Query diye bir burada buton var arkadaşlar. Bunu tıklamanız gerekiyor. New Query butonu yalnız şimdi tekrar kapatıyorum. Bir şey göstereceğim önemli. Burada solda öğrenci DB olacak. Bunu tıklamanız gerekiyor. Bir tane query penceresi açıldı. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bu açıldığı zaman sizin üzerinde çalıştığınız veri tabanının ismi yazmalı. Yani birden fazla veri tabanı olduğu zaman mesela öğrenci DB, satış BB bilmem ne. Buraya geldiğiniz zaman siz hangi veri tabanına bir SQL query'si, script'i yazacaksanız o veri tabanının adı burada olmalı. Bazen arkadaşlarımız ilerleyen aşamalarda siz de karşılaşacaksınız mutlaka. Hata yapıyorlar. Burada mesela 2 tane veri tabanları var. Bir tane öğrenci DB üzeri var. Öğrenci DB var. Bir de satış DB var. Mesela tutup burada öğrenci DB'de işlem yapacaklar ama burada satış DB seçili kalıyor. Ya da mesela master bu sistem şeyi bu seçili kalıyor arkadaşlar. Siz öğrenci DB üzerinde işlem yapacaksınız, query yazacaksanız query'leriniz sizin master'da çalıştırılmaya çalışıyor ve bu da hata veriyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka hangi veri tabanında çalışacaksanız SQL editörünüzün şu soldaki açtığınız zaman bu soldaki şu pencerede çalışacağınız veri tabanı seçili olsun. Yoksa hata alırsınız. Bakın bunu unutmayın. Bu önemli bir püf noktası. Çoğu kişi ilerleyen aşamalarda hata yaparlar. Ya çalışmıyor her şey doğru query'min ama neden diye hani bulamazlar. Query çünkü satır satır doğrudur. Burada hangi veri tabanında çalışacaksa o seçilmemiştir. Yanlış veri tabanı ismi yazıyordur. Mesela select yıldız from öğrenci der. Burada master seçilmiştir. Master veri tabanında öğrenci diye bir tablo yoktur. O yüzden sürekli hata alırsınız. Dolayısıyla dikkat ediyoruz. Buradaki query'yi açtığınız zaman query text editöründe mutlaka solda hangi veri tabanında çalışıyorsanız ki öğrenci DB o adı yazsın. Şimdi bir tablo oluşturacağız arkadaşlar. Tablo oluşturmak için create table. Bakın bunlar reserved kelimeler. Yani bunlar tahsisli kelimeler. Bunları sakın herhangi bir yerde bir sütun adı vesaire gibi kullanmayın arkadaşlar. Bunlar tahsisli kelimeler. Tahsis kelimelerin hiçbirini kullanmayın. Create table. Bu arada küçük harfle de yazabilirsiniz. Büyük harfle de. Yani bunun az önce yazdığım küçük harfle yazmakla büyük harfle yazmak arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Create table dedik. Tablomun adı öğrenci tablosu olacak. Bir tane parantez açıyorum. Bir tane parantez kapıyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi buradaki bazen kırmızı hata şeyler çıkar. Oralarda takılmayın. Şimdi create table öğrenci dedim. Hemen alanlarımı ekliyorum arkadaşlar. Öğrenci no. Öğrenci no ne olacak? Tipini yazıyorum. Integer tipinde olacak. Öğrenci no integer tipinde. Boş olacak mı? Olmayacak. Not null diyorum. Sonra primary key olacak. Primary key diye yazıyorum. Virgül koydum. Alt satıra geçtim. Devam ediyorum. Sonra at varchar metin olacağı için varchar adı mesela 40 karakterlik yer ayırsın buna. Bu da not null. Boş olamasın. Bu arada mesela bak bunlar da keyword. Bunları da kullanmıyorsunuz. Mesela not diye bir şey kullanmayın sütun adı. Öğrenci notu değil mesela. Tamam. Null kullanmayın sütun adı. Sakın kullanmayın. Yani şu mavi ve bu gri böyle açık gri olanlar bunlar reserved keywordler. Bunları kullanmıyoruz. Bir. İkincisi de sütun adlarına Türkçe karakter sakın ha kullanmıyoruz arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Hep İngilizce karakter. Öğrenci no. Ad dedim. Sonra ne vardı? Bakın Excel'imize bakalım. Soyad, doğum yılı, bölüm. Soyad yine varchar. Biraz uzun olabilir. 50 karakter olabilir bu. Hani sınırlaması. Not null. Bu da boş bırakılamaz. Bir kayıt atılarken boş bırakılamayacağını belirtiyorsunuz not null'la. Sonra doğum yılı. Doğum yılımız integer olacak. O da boş bırakılamaz olsun. Son olarak da ne gireceğiz arkadaşlar? Bölüm.
Bölüm metin olacak ama biraz uzun olacak. 100 karaktere kadar çıkabilir. Maksimum 100 olacak. Ama boş bırakılabilir. Yani bölümü girmeyebilirler. Öğrenci no, ad, soyad, doğum yılı girilir ama bölüm boş bırakılabilir. O yüzden not null demiyoruz. Null olabilir çünkü. Null demek boş bırakılabilir demek. Bu kadar. Evet arkadaşlar, ben oluşturdum. Query'mi oluşturdum. Query'mi şimdi çalıştıracağım. Bu query bana bir tablo oluşturacak. Primary key'i olan ve boş olup olamayacağını da belirttiğim, sütunların veri tipini belirttiğim temel bir öğrenci tablosu oluşturacağım ve bunu bu öğrenci DB veri tabanının içine koyacağız bu tabloyu. İçine yerleştirecek. Bu veri tabanının içinde bir tablo olacak arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak? Şimdi bu arada bunları execute ederken mutlaka ve mutlaka herhangi bir yer böyle mavi ile böyle seçili kalmasın. Hata alırsınız. Bu şekilde çalıştırırsanız hata alırsınız arkadaşlar. Mesela bakın şöyle şuraları şöyle bıraktım. Çalıştırmaya kalkayım. Hata verir. Bakın hata verir. Çünkü neden hata veriyor hocam diye sorarsanız mavi ile seçtiğiniz kısımlar ya tamamını seçmeniz gerekir ya da hiçbirini seçmeyin. Çünkü mavi ile seçtiğiniz kısımları çalıştırır sadece. Bunları böyle seçip execute'a basarsan hata alırsın. Çünkü sadece buraya bakın. Şu varchar diyor ya 50 parantezi şu kısmı çalıştırmaz. Nereyi seçtiysen oraya çalıştırır. Dolayısıyla bu maviyle boyadığın yer önemli. Hiçbir yeri boyalı bırakmazsan tamamını çalıştırır. Ya hiçbir yeri boyalı bırakma, tamamını çalıştır ya da tamamını seç, ya da tamamını seç, execute'a bas. Yani bu şekilde durur. Şimdi ben hiçbir şeyi seçmiyorum. Execute'a basıyorum. Bakın commands completed successfully dedi. Evet, çalıştı komutlarım. Ve bir tablo oluştu ama görmüyorum çünkü refresh etmedim. Geliyorsunuz tables, sağ tık refresh diyorsunuz. Bakın öğrenci tablomuz geldi arkadaşlar. Bu öğrenci tablomuzu şöyle tıkladığınız zaman columns, sütunlar aynı bir önceki derste yaptığımız gibi sütunları burada görebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bunu oluşturdum. Bu bir bir query metninde birden fazla satırı çalıştırabilirsiniz. Birden fazla satır çalıştırabilirsiniz. Birden fazla komut yazabilirsiniz. Şimdi ben bir komut daha yazacağım ama ikisini birden çalıştırmayacak. Nasıl çalıştıracağım? Seçip çalıştıracağım. Dolayısıyla mesela bakın bir veri tabanından tablo nasıl silinir? Bunu göstereceğim size. Drop silmek için drop table tablo adı arkadaşlar. Öğrenci. Bu şekilde yazarsanız tablonu siler. Yalnız bakın iki tane burada komut var. Şu birinci komut, bu ikinci komut. İkisini de aynı anda çalıştırmamanız lazım. Bu tablo oluşturuyor, bu siliyor. Ben size bakın bunu da göstereceğim şeyi. Sadece burayı seçiyorum. Bakın sadece burayı seçiyorum. Dolayısıyla sadece şu maviye boyadığım satırı çalıştıracak. Yani drop table öğrenci demek aslında bunun sağ tık delete demek. Yapmıyorum ama bakın. Bununla bu aynı. Şimdi seçiyorum. Bakın seçtim maviye. Execute diyorum. Successfully completed dedi. Sildi ama göremiyoruz hocam. Hala var. Refresh edin. Tables gel. Sağ tık refresh. Bakın gitti. Gitti tablomuz. Tekrar oluşturalım. Bakın seçtim tamamını. Şu create komutunun tamamını seçin. Execute'a basın arkadaşlar. Successfully completed dedi. Bakın oluşturup siliyoruz. Refresh dedim. Geldi tablom. Bu şekilde arkadaşlar maviye boyadıklarınız çalışır. Şimdi birden fazla komut olmak için yapabilmek için buraya nokta virgül koydum. Ben şimdi nokta virgül koymasam da çalışır mıydı? Çalışırdı. Onu göstereceğim size. Seçtim. Siliyorum. Sildim. Tables. Refresh. Silindi. Şimdi bakın. Seçtim. Execute dedim. Successfully completed dedi. Sağ tık refresh. Bakın geldi arkadaşlar. Bu noktalı virgül birden fazla komut alt alta komut mesela bazen öyle büyük SQL cümle şeyler oluyor ki metinleri böyle 10 tane create. Adam otomatik tablo üretme script yazıyor mesela. Buraya 10 tane create var. Create ama bunları işte 2 tane create. İşte 2 tane tabloyu mesela atıyorum. 2 tane tablo mesela oluşturacak adam. Create tablo öğrenci öğretmen diye. Mesela buraya öğretmen ID diyor buraya. Tamam mı? Öğretmen ID, not null, ad, soyad, bölüm. Tamam, bölümü yazmıyor diyelim öğretmen. Şu virgül olmayacak o zaman. Son şeyde virgül bırakıyor. Bakın birden fazla create yazıyor böyle. Otomatik tablo oluşturma. Şunu şöyle aşağı çekeyim de rahat görün. Şöyle bakın.
Bu tarz durumlarda noktalı virgül koyacaksınız. Normalde tek bir şey varsa gerek yok ama birden fazla. Adam mesela bu ikisini birden çalıştırıyor. Şimdi ikisini birden seç. Şunu bir silelim de. Şunu öğrenciyi sileyim. Tekrar oluşturacağım. Bakın tekrar seçiyorum. Execute diyorum. Sildi. Successfully'e buraya dikkat edin. Bu yazmazsa silmemiş demektir. Yazdı, sildi demektir. Refresh ettim. Bakın iki tablo oluşturacağım. Seçtim ikisini ama bunu değil. Execute dedim. Successfully completed dedi. Geliyorum tables'a. Refresh diyorum. Bakın iki tablo göreceksiniz. Öğrenci tablosu ve öğretmen tablosu gördüğünüz gibi. İki tane oluşturur. Bu noktalı virgül bu işe yarıyor. Birden fazla şey yaptığınız zaman, komut yazdığınız zaman bunları noktalı virgülle ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sağlıklı olması açısından bunlara noktalı virgül koyun. Ama tek bir tane yapacaksanız mesela bir SQL tek bir tane noktalı virgül koymanıza gerek yok. Ama koyarsanız da hata vermez. Şimdi bu öğretmeni siliyorum. Çünkü biz öğrenciyi kullanacağız derslerimizde. Öğretmen tablosunu da uçuruyorum. Öğretmen diyorum. Drop table öğretmen. Bakın sileceğim. Neden hata verdi? Bakın bu arada bu böyle hatalar verebilir. Hiç sıkıntı değil. Böyle yani drop table bunu göremiyorum falan. Çünkü drop tablosunu göremiyorum falan diyor. Bu editörden kaynaklı bir şey. Hiç problem değil. Çünkü öğretmen tablosu var. Biz biliyoruz. Seçin bunu. Execute deyin. Bakın successfully completed dedi. Yani buradaki kırmızının diyor ki cannot drop the table öğretmen because it does not exist falan filan diyor. Siz bunu kapatıp açarsanız bu hata gider aslında. Da gerek yok. Anlamsız böyle kırmızıya boyuyor. Takılmayın bu kırmızıya boyamalara. Sildi öğretmen tablosunu. Çalıştı yani komutumuz. Refresh ediyorum. Bakın öğretmen gitti, öğrenci kaldı. Bu şekilde arkadaşlar şunu da sildim. Şimdi böyle bir script oluşturdum ben. Bu script'i nasıl kaydedebilirim? Yani bu mesela yarın bir gün öğrenciye benzer bir tablo da oluşturacağım. Bunu text dosyasına da kaydedebilirsiniz bilgisayarınızın bir yerine. Ama onun yerine bunu böyle kaydetmek için mesela şu SQL query 7.sql şu save tuşuna basın. Bu bakın nereye ben daha önce bir şey kaydetmişim. Sileyim bunu. Ben mesela geldi buraya böyle belgelerin altında bir yer. Siz burada C'nin altında bir yerde seçebilirsiniz. Diyorum ki SQL tablo oluştur diye bir SQL script'im. Save et diyorum. Bu buraya save etti. Open dediğiniz zaman bakın burayı açıyor zaten. Az önce yaptığım şey. Şöyle kapatayım ben bunu. Open diyorum bakın. Mesela bilgisayarı kapattınız. Ertesi gün geldiniz. Open'la açtınız. Bakın query'niz karşınızda. Bu şekilde komutla tablo oluşturma, tablo silmeyi gördük. Bir sonraki derste komutla tablonun içine kayıt atmayı göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.